Ay, güneş geldi. Ne kadar güzel. Almanya'dakiler unuttuysa bu ışık güneş. Günaydın sevgili arkadaşlar. Kapalı bir balkonla. Kapalı balkondan birlikteyiz. Ben kahvemi içiyorum. Bugün dünyanın en keyifli şeylerin bir tanesinden konuşuyor olacağız. Yemek. Hobilerim arasında net girer bu arada yemek yemek. Almanya'dan Türkiye'ye gelmeden önce insanlar bana çok üzülüyorlardı Almanya'da. Sen işte orada ne yiyeceksin? Hep döner var, hep et. Evet, duydum ki insanların Diyarbakır deyince aklına ciğer geliyormuş. Ben bildiğiniz üzere et yemiyorum. Dolayısıyla bunu şimdi ekip arkadaşlarıma ısmarlayacağım. Hatta bazı insanlar bu benim bir falsom olduğunu düşünüyorlar. Kıyamıyorum, ne yapayım ya? Herkesin de midesi almaz. Ve insanlar da çok seviyorlar tabii. Haklı olarak Türkiye'deki insanlar mutfaklarıyla çok gurur duyuyorlar. Çünkü inanılmaz zengin bir mutfak. Yani neler var gerçekten. Çok takdir ediyorum. Hele yani Almanya gibi mutfağı o kadar zengin olmayan bir yerden gelen birisi için. Gerçekten fanım yani. Taraftarıyım. Ve çok merak ediyor insanlar en sevdiğin yemek ne diye. İlk Türkiye'ye geldiğimde kumpir diyordum. İnsanlar da bana kızıyorlardı. Kumpir bir yemek midir falan ama yani ilk defa gören birisi için bence muhteşem bir şey yani. İstediğin şeyler koydurup her zaman istediğin şeyi yiyebiliyorsun. Ama tabii ben de evrildim. Artık benim en sevdiğim Türk yemeği kesinlikle kumpir değil. Ama ne olduğunu anlatınca da artık biraz böyle yöresel bir şey olduğu için bazı insanlar bilmiyorlar. Hatta yani daha önce röportajda bile söz konusu olmuştu. Urfa usulü yumurtalı köfte. Bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda hiç yemedim. Evet, ye bence, tavsiye ederim. Urfa usulü böyle bir yemek olduğunu da bilmiyordum arkadaşlar. Urfalılar lütfen beni linç etmeyin ama gerçekten bilmiyordum. Ben bu yemeği sizin için kayınvalidemin mutfağında yaptım sağ olsun. Benim kayınvalidemin gerçekten bir tane, kendisini çok seviyorum. Yine kayınvalide dedim. Siz diyorsunuz ki kayınvalide deme, anne de falan ama siz ne diyorsunuz? Neyse. Bugün burada birlikte yumurtalı köfte yapacağız. Hadi başlayalım. Önce tabii saçlar toplanacak. Eldiven de takacağım. Saçlarıyla başlıyoruz. Bunları taktım, ellerimi de yıkadım. Danke. Ne kadar var burada? Bir tane orta boy kuru soğan. Ve birkaç şey sarımsak. 2-3 diş sarımsak. Ve burada biber salçası ve domates salçası var. Ha, bu ıslatilmiş isot biber. Suyla. Köfte baharatı mı? Şu koyma, Yulia koyma. Ha doğru. Çok büyük bir hata yapıyordum. Bu sonradan konuluyor. Yeşillikler. Onları çok ezmemek lazım değil mi? Evet. Burada şey. Köfte baharatı. Onu her yerde markette bulamıyoruz ama değil mi? Evet. İçindekileri söyleyeceğim. Karabiber, kimyon, tarçın, kişniş, karanfil ve yeni bahar. Yemeği bilmiyor insanlar genelde bu arada. Ben en sevdiğim yemek yumurtalı köfte dediğimde şey diyorlar böyle sen et yiyor musun falan diye. Okay. El modeli. Onu kendine çek. Buzlu da dök kenara. Tamam. Bu 100 milimlik normal çay bardaktan ölçülmüş. Bir tane döktük, ikincisi geldi. Bu 3. Kişi başı bir tane koyuyoruz. Bugün 5 kişilik yapacağız. Tamam, şimdi başlıyor muyum? Bir yarım da koyalım. Ha, olur. Hadi bir yarım daha. Önce malzemeleri mi ezeyim? Okay, hadi bismillah. Eşimin küçük kardeşi bile yardım etti sağ olsun ve yemeği yoruyoruz ve tarifi de sizinle paylaşacağım.
Bir de bunu böyle bir gösterelim. Dökebilirsin. Şimdi malzemelerimiz bir tarafta, bulgurumuz bir tarafta. Önce malzemeleri güzelce karıştıracağım, ezeceğim. Çok da keyifli oluyor benden söylemesi, oyuncak gibi. Ondan sonra işte hepsi bir araya olacak. Kış olduğu için domatesler biraz sert ve kötü. Ama mesela Almanya'da domateslerimiz bütün sene böyle olduğu için alışığım. Su mu geliyor? Su ekliyoruz. El modelim ve ben. Bizim Almanca bir atasözümüz var. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Yani çiftçi yüzmeyi bilmiyorsa mayonun suçudur. Ben de ona göre leğeni suçladım. Acaba kaç kalori yaktırıyor bunu yoğurmak? Ben bu Urfa tarzındaki yumurtalı çiğ köfte o kadar çok seviyorum ki Berlin'de restoran açan bir arkadaşım bile menüye koydu onu. Çünkü ben üşenmedim. Almanya'da da leğen aldım. Ve insanlara yapıyorum çünkü gerçekten çok keyifli bir yemek, yani çok lezzetli. Lütfen organik yumurtalar kullanın bu arada. Ne kadar kaldı? Bilmiyorum, bayağı yumuşadı aslında. Tadına bakalım. Bakalım. Hadi sen de bak. Bana öğretmeyin de bu benim kaçıncı yoruşum. Aynen. Siz nasıl yoruyorsunuz? Eldivenli mi, eldivensiz mi? Ya da yoruyor musun? Evet. Yormuyorsanız da başlayın. Şimdi böyle yeşilliği ekliyoruz. Ekle. Harika. Bütün yağ mı dökeyim? Yo, biraz yeter. Yeter mi? Hı hı. Önce beyzaya bir köşe yapacağız ya. Yoksa yumurta sevmeyenler varsa. Hala az değil mi? Yok yok yeter yeter. Okay. Yakma. Ya fazla kötü. Hepsini koydu bana. Nasıl güzel kokuyor, bilseniz. Afiyet olsun. Şimdi
Aranızda Urfalılar var mı bu arada? Bu yemeği kim biliyor? Siz daha önce yaptınız mı? Okey. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.